İstanbul Havalimanı'nda son dönemlerin en büyük uyuşturucu operasyonlarından biri yapıldı. Piyasa değeri 1 milyar liranın üzerinde olan 455 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilenler şu dakikalarda sergileniyor. NTV ekibinden Osman Terkan da orada. Osman, notlarını dinliyoruz. Erhan Yılmaz, İstanbul Havalimanı gümrük bölümündeyiz. Sen de belirttin, son dönemlerin en büyük kokain türü uyuşturucu madde yakalaması gerçekleşti. Gümrük muhafaza ekipleri tarafından bu sabah saatlerinde 455 kilogram kokain türü uyuşturucu madde yakalandı İstanbul Havalimanı'nda. Şimdi sen piyasa değeri de 1 milyarın üzerinde dedin ama yani yaklaşık 1,5 milyarın üzerine bir piyasa değerine sahip yakalanan uyuşturucu madde. Şimdi nasıl yakalandığının detaylarını anlatacağız. Aynı zamanda uyuşturucu maddeyi de sizlere göstereceğiz. Bakın, strafor kutular içinde Güney Amerika ülkesinden Avrupa'ya yollanmak üzere yola çıkmıştı. Transit olarak Türkiye kullanılacaktı. Ama Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Uyuşturucu madde 40 kutu halinde ve 455 kilogram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde yakalandı, el konuldu. Şimdi sabah saatlerinde yakalandı dedik ve onu tabii ekiplerin dikkati neticesinde şimdi hem X-ray cihazlarından geçiriliyor, özellikle de şüpheli ülkelerden gelen kargolar hem X-ray cihazıyla tespit yapılıyor hem de narkotik köpekleriyle. İşte Safir de burada. Safir'in dikkatinden, hassas burnundan kaçmadı. Amerikan Cougar türü bir köpek, narkotik köpeği. İşte Safir bu strafor kutuların içinde bir uyuşturucu, yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğunu tespit etti. Ardından da ekipler devreye girdiler ve kutuları bir bir açtılar. Şimdi biz de ekiplerden rica edeceğiz kutuların içini açmaların, çünkü şöyle de bir tespit yapıldı. Şimdi bir kit var, son teknoloji kitlerden biri, yani bir anlamda deyim yerindeyse bir el laboratuvarı ve bu işte kutuların içinden çıkan maddeler anında, kısa bir süre içinde, saniyeler içinde o kit yardımıyla türü ve muhteviyatı tespit edilebiliyor. Bakın işte ekipler, şimdi bu ürün Güney Amerika'daki bir ülkeden geliyordu. Dediğim gibi transit olarak Türkiye kullanılacaktı. Ardından da Avrupa ülkelerine gönderilecekti. Ekipler şüphe üzerine detaylı bir arama yaptılar. Şimdi daha önceden birçok yöntemle uyuşturucu kaçırılmaya çalışıldığına açıkçası şahit olmuştuk. Yani türlü yöntemler kullanıyor uyuşturucu kaçakçıları. Bu kez ilk kez karşılaşılan bir yöntem. Ananas püresine emdirilmiş halde kokain türü madde bulundu. Bakın şimdi Özgen Özel de sizlere göstersin. Önce cihazdan önce hemen kutunun içini gösterelim. Bakın, ananas püresine batırılmış halde, emdirilmiş halde bu uyuşturucu madde Avrupa'ya kaçırılacaktı. Ama ekiplerin titiz çalışması neticesinde tespit yapıldı. Şimdi yanımızda Narkokim amiri Muhammed Karadağ var. Şimdi hem kendisine bazı bilgiler almak için sorular yönelteceğim, hem de bu kiti soracağım. Efendim, şimdi bu kitle siz neyi nasıl tespit ediyorsunuz? Bu kitin ismi ne mesela? Bu soruyla başlayalım. Öncelikle bu konuda bakanlığımıza ayrı parantez açmak istiyorum. Teknolojinin gelişmelerin yakından takip ederek son teknolojiyi biz memurların hizmetine sunuyor. Cihaz yaklaşık 10 yıldır bizim bünyemizde aktif olarak kullanılmaktadır. El tipi kimyasal ve patlayıcı tespit cihazı. Ayaklı bir kimyahane diyebiliriz bu cihaza. Cihaz iki teknolojiyi kullanıyor. Birisi fıtır, diğerisi de Raman. Fıtır kızılötesi teknolojisini kullanıyor. Raman da lazer teknolojisini kullanarak kimyasal maddelerin molekül yapılarının hakkında bize bilgi verir. Bu maddede de işte gördüğünüz gibi testini yaptık. Sonuç pozitif. Kokain yazıyor. Evet. Çözelti. Bunu herhalde yani az önce yayında söyledim, ilk kez görüyorsunuz galiba, değil mi? Ananas püresinde Ananas püresinde aldığımız ilk yakalama.
Fakat yani şaşırtıcı bir durumu yok bizim için. Birçok maddenin, materyalin, eşyaların içerisine gizlenebiliyor, emdirilebiliyor. Yani Halı, mesela bazen, kilim. mesela daha önce hatırlıyorum işte şekerin içine konulabiliyor. Tonlarca şekerin arasında. Kömürde bile gördük. Kömürde, gres yağında birçok dediğim gibi materyalin içine emdirme veya gizleme yöntemiyle bu kaçakçılık yapılmaya çalışılıyor. Tekstil ürünlerini görüyoruz zaman Tekstil zaman. ürünleri çok fazla kullanılan, evet tekstil ürünleri çok fazla emdirmede çok fazla karşılaşıyoruz bunda. Havlu, kıyafet. Şimdi şu cihaza bir değinelim isterseniz. Buyurun. Cihaz dediğim gibi el tipi kimyasal ve patlayıcı tespit cihazı. Bünyesinde 14.500 adet kimyasal maddeyi barındırıyor bu. Bunun yaklaşık 1000 adeti narkotik maddelere yönelik. Ayrıca şöyle bir özelliği var. Yeni tespit ettiğiniz, literatüre yeni giren bir uyuşturucuyu da kısa süre içerisinde bünyesine ekleyerek kendini her zaman güncel tutmaktadır. Kullanımı oldukça basittir. Bir saatlik bir eğitimden sonra personel oldukça verimli bir şekilde kullanabiliyor. Ayrıca Türkçe dil seçeneği de var. Her türlü kolaylık imkanını sağlıyor. Madde okuttuğunuz her kimyasala karşı bir spektrumu vardır. Bir dalgalanması grafiği vardır bunun. O spektrumu eşleşme olmasa dahi firmayla irtibat kurup bunu spektrumunu firmaya gönderiyoruz. Firma kısa süre içerisinde kendi laboratuvarlarında yapmış olduğu araştırmalar sonucunda madde hakkında bize bilgi verir. Dediğim gibi oldukça kullanışlı. Zamandan çok ciddi bir tasarruf sağlar bizim için. Ön tespit açısından oldukça kıymetli. İki teknolojiyi birden kullanılmış olmasından bahsettim. Bu ne gibi bir olanak sağlar? Yanılma payını olabildiğince asgari düzeye indirir bu. Çünkü hem fıtır hem ramanı bünyesinde barındıran dünyadaki tek el tipi tespit cihazı bu. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Şimdi tabii Muhammed Karadağ'da belirtti farklı yöntemler